Başlıyor muyuz? Ne? Kutu açılışı. XS20 aldık. Gerek var mıydı? Biz bu kamerayı aldık. Bir haftadır kutu açılışı için bekliyor. Belki de bozuktur. Hiçbir fikrimiz yok. Bu videoda çok fazla inceleme yapmayacağız. Sadece sitesinde yazan özelliklerden bahsedeceğiz biraz. Bir video daha çekeceğiz daha sonra. O videoda da tam olarak incelemesini yapacağız ve aslında o sitede yazan özellikler ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, ne kadar karşılıyor yazdıklarını, buna bakacağız. Evet, açıyorum. Bodox reklam vermiş. Şu an alınan ürünlerde X ürünlerinde 2 yıla ek, 1 yıllık hediye garanti veriyorlar. Garanti belgesi. Aa, bu ne? Bir şey var. Hayır bu değil. Açmayı başaramadım ki. Tamam. Bunun şarj adaptörü olduğunu düşünüyorum. Sadece düşünüyorum ama bilemeyiz. Farklı ülkelerde şarj konusunda problem yaşamamanız için her türlüsünü koymuşlar içine. Bitmedi. Daha henüz bizim ülkeninkine gelemedik. Bu da var. Çıktı. O da burada. Bir şarj kablosu. Type-C kablo. Type-C. Type-C Bunu yarım metre falandır herhalde ya. yaklaşık 50 santim. Ne değil. Güzel. İyi. Bu arada bu bir yandan data da aktarmak için kullanılıyordur bence. Ama ne yapmıyoruz? Önermiyoruz veri kaybı yaşanmaması için. Öyle mi? Veri kaybı yaşanmaması için önermiyoruz ama kullanılabiliyor. Bilin yani. Bilinsin. Bir de boyun askısı. Aa, çok cool ha. İnceklik. Ben çok beğendim. X-H2S'ten böyle süngerli çıkıyordu. Bunlar da malzemeden kaçmışlar biraz. Söyleyeyim mi bunu? Güzel. Görüntü olarak çok cool duruyor bence. Ama X-H2S'in içinden böyle süngerli, ergonomik olarak daha rahat kullanılabilecek bir şey çıkmıştı. Burada biraz kaçmışlar gibi bir şeylerden. Bir şey daha var. Batarya. Bu bizim standart bataryalardan mı yoksa bu daha yüksek mi? Ne oldu? Standart. Ha, standart. Okey. Kutu bitti. Bunu da atalım. Bismillah. Asıl mevzumuz bu. Kutuda bir şey kalmadı. Bunu atalım. Küçük. Çok küçük. Bunun neden üstü yok? Üstü yok bunun. İçindeydi de biz mi görmedik? Ağırlığı 491 gram. Standartta kullandığımız kameralardan biraz daha küçük. Daha hafif. Ama tutma konusunda hiçbir problem yok. Yani bu Telefon kadar diyebilir miyiz? telefon kadar diyebilir miyiz? Bir şeyler böyle iPhone 11 ile karşılaştırınca aslında telefondan daha ufak. Tutması çok kolay, güzel bir şekilde ele oturuyor. Sadece dediğim gibi çok küçük ve hafif. Hani böyle dayanıklı gibi gelmedi. Ama zaten bu kamerayı yaparlarken amaç vloggerların kolaylıkla kullanabilmesi, her yere taşıyabilmesi ve uzun süre kayıt yapabilmesi, çekim yapabilmesi. Önce o zaman kameranın özelliklerinden bahsedelim. Bu kameranın bir kit lensi var, 15-45 bir kit lensi var. Bu lens elektronik zoom özelliğine sahip. Aynı zamanda bu kameraya özel satılan mini tripodunun üzerinde bu lensle birlikte kullandığınızda zoom in zoom out yapma özelliğini ve işte kayda girip çıkma gibi özellikleri bulunan bir tripod, yani tripodun üzerinde küçük bir mekanizma var. Bu mekanizmayı çıkarıp uzaktan kontrol etmek için de kullanabiliyorsunuz. Bir de bu tripodun üzerinde 10.000 miliamperlik bir powerbank bulunuyor. Bu kamera aslında dediğim gibi bloggerlara özel tasarlanmış. Küçük boyutu, uzun pil ömrü, daha uzun süre çekim yapabildiğinizi iddia ediyorlar. Bakacağız. 7 stop telafisi olan 5 eksenli bir görüntü sabitlemeye sahip. Yani IBIS. Arkadan aydınlatmalı 26.1 megapiksel X-Trans CMOS 4 sensöre sahip. Kullanmayı en aza indirirken görüntü kalitesini de arttırmaya yönelik bir sensör. İşlemci olarak X Prosesör 5 kullanıyor. Bu işlemci de X Prosesör 4 işlemcinin 2 katı işleme hızına sahip.
Bu işlemci neler sağlıyor? Yeni nesil HEIF dosya formatını destekliyor. Aynı zamanda yapay zeka işleme teknolojisi var. Bunun yanında güç tüketimini azaltıyor, yani daha uzun süre görüntü kaydetmenizi sağlıyor. Kameranın içinde 19 farklı film benzetim modu var. Film benzetim modundan kastımız da farklı şekilde renklendirilmiş çekim yapmanızı sağlıyor. Bu işlemciyle konu algılamalı odaklama teknolojisi getirmişler. Bu da şöyle, yüz göz takibi yapabiliyorsunuz, hayvan çekimi yapabiliyorsunuz, drone, uçak çekimi yapabiliyorsunuz. Farklı AF modlarına geçerek bunları otomatik olarak odaklayacak şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Bu güncellenen otomatik fokus algoritmasıyla sürekli hareket eden, hareketli nesneleri çekerken de kolay bir şekilde otofokus kullanmanızı sağlayan bir algoritması var. Biliyorsunuz düşük ışıklı, düşük kontrastlı alanlarda çekim yaparken otofokus bazen çok iyi çalışmayabiliyor. Aslında bu durumu da azaltmak için böyle bir algoritma geliştirmişler. Düşük ışıkta da yüksek otofokus performansı sağlıyor. 7 stop IBIS özelliği de aslında elde çekim yaparken kameranın fazla sarsılmalarını absorbe edebilecek bir mekanizma. Kolaylıkla elde çekim yapabilmenizi sağlıyor. Otomatik modu tamamen yenilemişler. Görüntüyü çekerken herhangi bir ayar yapmadan hızlıca çekime girdiğinizde konuyu otomatik olarak algılayıp doğru ayarları kameranın otomatik olarak yapmasını sağlıyor. Bir vlog modu var üzerinde. Bu vlog modunu kullandığınızda da kameranın ayarlarını dokunmatik ekrandan kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Ürün önceliği modu var. Burada bir ürün tanıtım çekimi yaparken kameraya ürünü gösterdiğinizde ürünü otomatik olarak netliyor. Ürünü göstermediğinizde de ürünü indirdiğinizde size tekrar netliği geri getiriyor ve bunu çok smooth bir şekilde yaptığı için de çok düzgün bir görüntü alabilmenizi sağlıyor. Bir de arka plan bulanıklığı modu var. Bunu da yine yapay zeka teknolojisiyle konuyu algılayarak arka planı otomatik olarak bulanıklaştırdığı bir modu mevcut. Bu kamera X-App uygulamasıyla da kontrol edilebiliyor. Yani telefonunuzu bir uzaktan kumanda gibi kameranın tüm ayarlarını yapmak için kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın nasıl kullanıldığını, bu kamerayı nasıl desteklediğini de bu kameranın ürün inceleme videosunda göstereceğiz. Benim en beğendiğim özelliği de webcam olarak kolaylıkla bilgisayara takılabiliyor olması. Type-C kablosunu kullanarak kamerayı direkt bir webcam olarak bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Bu kameranın en önemli özelliği aslında OpenGate 6.2K çekim yapabiliyor olması 10 bit olarak. Bu kaydı kameranın üzerine direkt, yani dahili olarak kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca 12 biti de destekliyor. 12 bit kayıt almak istediğinizde de bunu bir monitör, kayıt monitörü. 12 bit kayıt alabilmek için de Atomos'un ya da Blackmagic'in 12 bit kayıt alabilen bir monitörünü kullanmanız gerekiyor. 6.2K'da 30 kareye kadar çekim yapabiliyorsunuz. 4K'da 60 kareye kadar, 1080'de de 120 ve 240 kare hıza kadar yüksek hızlı çekimleri destekliyor. Da böyle küçük gövdeye sahip kameralarda maalesef ki hem mikrofon çıkışı, mikrofon girişi hem de kulaklık çıkışı bulunmuyor. Bu kamerada bu özellik mevcut. Yani hem kulaklığınızı hem mikrofonunuzu aynı anda takıp mikrofonunuzu aldığı sesi kontrol etme şansınız oluyor bu sayede. Bu çok önemli bir özellik profesyonel kullanıcılar için. Ama burada göremiyorum. Kulaklık burada. Ha şurada. O kadar uzun baktım ki. Bir de dahili flaşı var. İsterseniz üzerine siz ekstra da bir flash takabilirsiniz tabi. Uzun süre video çekimi yapmak istiyorsanız eğer bu kamerayla Fujifilm'in kendi fanını takabiliyorsunuz ve bunun için ekstra bir kablo kullanmanız gerekmiyor. Ne bu? Ekran. Ekranın olduğu yere direkt kablosuz olarak takabildiğiniz bir fanı mevcut. Daha önce bu ürünün incelemesini yapan birkaç videoyu izlediğimizde kameranın biraz hızlı ısındığıyla alakalı olumsuz bir yorum yapmışlardı. Ortak bir yorumdu bu. O yüzden eğer uzun süreler video kaydı için kullanacaksanız fan mutlaka kullanmanız gerekecektir. Bu kamera neden alınır, neden alınmaz? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle ergonomisi. Küçük ama kullanışlı bir kamera olmasından dolayı alınır. Toz ve neme karşı çok dayanıklı değil. Yani açık havalarda özellikle çekim yaparken sensörünüzün üzerine küçük tozlar yapışabilir. Hava sıcaklığı farklarında bazı problemler yaşayabilirsiniz.
Bu yüzden alınmaz. 19 farklı film benzetim modu olması, bazıları favoriniz olacak, bazıları bazı alanlarda çok işinize yarayacak. Bu yüzden alınır. Yalnızca tek SD kart girişi var. Bu yüzden alınmaz. Çok kolay kullanılıyor ve oto modu çok iyi çalışıyor. Bu yüzden alınır. Otomatik manuel fokus arasında geçiş yapmanızı sağlayacak bir switch yok fiziki olarak. Bu yüzden alınmaz. 6.2K'ya kadar görüntü kaydedebiliyor olması, 10 bit destekliyor olması bunlar çok önemli özellikler. Bu yüzden alınır. HDMI çıkışının mikro olması biraz olumsuz bir özellik. Bu yüzden alınmaz. Dahili flaşı olması çok iyi. Sadece bu yüzden alınmaz ama hayat kurtarabilir. Çok fazla özelleştirilebilir butonu yok. Bu da profesyonellerin çok seveceği bir özellik değil maalesef. Bu yüzden alınmaz. Fujifilm'in yeni geliştirdiği işlemcisi sayesinde bataryasının daha uzun süre gitmesi çok iyi. Bu yüzden alınır. Uzun süreli video kaydı yapmak istediğinizde çok hızlı ısınabiliyor. Bu yüzden alınmaz. Açamıyorum, pili yok içinde. Bu batarya boş. Boş geldi batarya, boş. Takıyoruz, çalışmıyor. Hey. Yavaş açılıyor mu gerçekten? Bakacağız. Yani yavaş açılıyor dediler. Hemen açıldı. Tüm bu özelliklerle birlikte aslında çok profesyonel değilseniz ilk kamera olarak tercih edebilirsiniz. Çünkü çok kolay kullanılıyor ve başlangıç kamerası olarak size beklediğinizden daha iyi sonuçlar verebilir. Ama bir profesyonel olarak kullanmayı düşünüyorsanız ancak ikinci kamera olarak ya da üçüncü kamera olarak değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Konuyla alakalı aslında tam fikirlerimizi inceleme videosunu oluştururken biraz kullandıktan sonra tam olarak söyleyebileceğiz. O yüzden bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Oldu mu?